Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pinterest'te görüp çok beğendiğim bu şahane güzellikteki yeleği öreceğiz arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen, ben bir günde bitirdim. Sizler biraz böyle ağırdan alırsanız 2-3 günde bitirebilirsiniz. Hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, motiflerden oluşan bir model. Beşgen motifler ve kare motiflerden oluşuyor. 6 tane beşgen motif ve 20 tane kare motifle gördüğünüz gibi ortaya şahane bir şey çıkıyor. Hemen şöyle yakasını da göstermek istiyorum. Yakasına zincirlerden ördüğüm şöyle bir bağcık taktım. Uçlarına da ahşap boncuk koydum. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, ben Alize Süperlana ip kullandım. Şu anda etiketleri elimde yok. Ne kadar ip gitti derseniz, krem renkten sadece bir tane yetiyor. Siyah renkten de bir tane yetti ama ikincisini de açtım. Kullandığım tığ numarası 4 milimlik tığ kullandım. Motiflerin ölçülerine gelecek olursak, şöyle hemen önünüzde ölçmek istiyorum. 14 santim arkadaşlar bir motifin ölçüsü. 14 santimle 14 santimlik bir motifle yaptığımızda bu model 36 bedenle 42 beden arasında çok rahatlıkla olur. Ama sizler daha büyük bedenlerde yapmak isterseniz motifleri videoların ilerleyen dakikalarında nasıl büyüteceğinizi de anlatacağım. Büyüterek daha büyük modeller yapabilirsiniz. Ben kare motifleri 20 tane kullandım. Ama siz 8 tane daha ekleyerek biraz daha uzatabilirsiniz. Ben şöyle kot pantolonların üzerine, askılı bluzların üzerine giyilebilir spor bir şey olsun istedim. Ama sizi bunun ayarlaması tamamen size kalmış. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle motifle başlıyorum ve sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı halkanın içinden geçirdim ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Halkamın içine batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım var. Arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şimdi motifleri ayrı ayrı göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü mantık aynı. Hemen şöyle bir açıklayacağım size. Bakın, kare motifte şu bölümü 4 tane yapıyoruz. Yani 4 grup yapıyoruz. Beşgen motifte bu grubumuz 5 tane oluyor. Geri kalanı aynı şekilde ilerliyor. Ben altıgen beşgen motif olarak göstereceğim için bu grubumu 5 tane yapacağım. 2 zincir çekiyorum. 4. grubumu yapıyorum. Yani 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan, bir grup. 4 grubum oldu. 2 zincir çekiyorum ve 5. grubumu yapıyorum. Evet, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu anda beşgen motif yapıyorum. Ama dörtgen motif yapsaydım, kare motif yapsaydım benim bu gruplarım 4 tane olacaktı. Evet, şöyle sihirli halkanın ipini iyice çekiyorum. Ortayı kapatıyorum. Burada 2 zincir çekiyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen bu bölümde şöyle sihirli halkamın ipini herhangi bir ilmeğe batarak bir düğüm atıyorum ve şöyle hemen saklıyorum ki daha sonra bana zorluk çıkarmasın.
ve elime de dolaşmasın. Evet. Hemen şöyle kesiyorum ve krem rengi ipime geçiyorum. Krem de değil, hatta bej herhalde bu renk. Ben böyle her açık renge krem diyorum. Bakın hemen önümdeki 2 zincirlik bölüme battım, kapattım. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada zincirim yok. Hemen karşıdaki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Karşıdaki boşluğa geçiyorum. Yine 3 tane, her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan arkadaşlar. Şu 2 zincirimi çekiyorum ve burada tam 5 tane köşemi yapmış oluyorum. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar bu şekilde örüp hemen döneceğim. Dediğim gibi aralarında zincir yok. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın burada yarım köşe yapmıştık. Hemen burayı tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir, burada tekrar ipimi kesiyorum. İplerimi arada yürütmeyi de unutmuyorum. Artık iplerimi ve siyah ipime tekrar geçtim. İpime bir düğüm atıyorum. Şöyle hemen köşeden başlıyorum. Köşeye battım. Burada 7 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın arkada şu ipimi de şöyle yürüterek devam ediyorum. Hemen aynı yere battım. İkili trabzan yaptım. Şöyle şuraya kocaman bir yuva yapmış oldum. Arada 3 zincirim var. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. 3 zincir. Bakın köşeye geldim. Köşenin içine batıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doladım. Aynı yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar az önce dediğim gibi üstüne basarak söylüyorum. Çünkü kafanız karışmaması için. Karede aynı şekilde ilerliyor. Sadece bir tane köşemiz eksik şeklinde ilerliyor. Ve yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığın başını doladım. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladım ve köşeye batıp ikili trabzan yapıyorum. Burada 4 zincir. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve hemen şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. zincire battım. Kaydırmayla kapatıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirmiş oldum. Hemen şu üçgen yuvanın içine battım. Kaydırmayla üçgen yuvanın içine girdim. 3 zincir çektim. Burada yine ikili trabzanlarım var. Burada üçgen yuvanın içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar yuvanın içine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada hiç zincir yok. Hemen önümdeki boşluğa battım. 1, 2 ve 3. Diğer boşluğa batıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan.
köşeye geldiğimde köşenin içine batıp 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz. Buralara yine boşluklara 3'er tane ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve motifimi bitiriyorum. Şimdi kaç sıra ördük? Hemen şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. Ben diğer motiflerin hepsini 4 sıra ördüm. Ama ilk ördüğünüzü 5 sıra öreceksiniz. Diğerlerini de örerken 5. sırayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi eğer büyük beden yapmak istiyorsanız bu siyah sırada, yani şu siyah 2 sırada ne yaptıysak diğer sıralarda da aynı şekilde, yani bu sıradan sonra işte krem rengini alacağız, zincir bölümünü yapacağız, daha sonra trabzan bölümünü istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen son sırayı yapalım. Az önce dediğim gibi sadece bir tane motifte yapacağız bunu. Diğerlerini örerek birleştireceğiz. Bakın yine şuradaki gibi zincir çalışacağım. 1, 2, 3 zincir, pardon, 7 zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7. Tığın başını doluyorum. Battım. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bakın hemen şöyle siyah olduğu için çok görünmüyor. Grupların boşluklarına, aralarına batıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Hemen aradaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde, yani az önce siyah sırada ne yaptıysak burada da aynı şekilde ilerliyorum. 3 zincir. Bakın köşeye geldim. Köşede 4 tane ve aynı yere batıyorum. Ve sıramı bu şekilde bitireceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. En son 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapatıyorum. Burada bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve ben diğer motiflerimi arkadaşlar ütüledim. Şimdi size nasıl ütülediğimi çok merak ediyorsunuz. Hemen motifleri nasıl ütülüyorsunuz lütfen gösterebilir misiniz diye bir mesaj aldım geçen gün. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın tersini çeviriyorum. Şurada iplerimi de temizleyeyim. Bunları zaten içten yürütmüştük. Evet. Bakın hiç ütümü değdirmiyorum. Buharda ütüm. Bakın üzerine şu mesafede tutuyorum. Ve şöyle buhar tutuyorum. Ve elimle şöyle çok bastırmadan düzeltiyorum. Şu şekilde. Kalıp gibi çıkıyor. Ben çok seviyorum bunu. Şöyle elinizle kesinlikle çok bastırmayın. Karşıdan buharı verdim. Şöyle bakın parmaklarımla açıyorum. Bu kadar. Gördüğünüz gibi kalıp gibi çıkıyor. Ben tüm motiflerimi şöyle de göstermek istiyorum. Bu şekilde ütülüyorum. Evet, hemen kaç tane motif ördüğümüzü şöyle bir sayalım. Bakın beşgen motiflerimden 2, 4, 6 tane öreceğiz. Hemen kareleri sayıyorum. Bayağı örmüşüm. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane de kare motiften yapıyoruz. Evet. Şimdi öncelikle
Ben beşgen motifleri birleştirmek istiyorum. Ben hemen buraya dizip geliyorum. Evet, hemen dizdim geldim. Bakın şu şekilde birleştireceğiz. Şurayı birleştirmeyeceğiz. Komple bu şekilde birleştireceğiz. Hemen birleştirmeyi de göstermek istiyorum. Şöyle hemen şunu alayım. Ben şöyle iki duvarını örüp dönüyorum hemen. Evet, bakın iki duvarını ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle dizip yaparsanız bakın şöyle koydum, şuradan başladım, şöyle ördüm. Şimdi şurayı şu şekilde birleştireceğim. Hemen şöyle çeviriyorum şunu. Bakın köşedeyim. Burada benim 4 zincirim vardı. 2 zincir çekiyorum ve hemen şöyle bir karıştıralım. Şöyle. Evet. Hemen bakın. Köşenin içinden ilmeğimi geçirdim. 2 zincir. Tığın başını doladım. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan. Bu arada 3 zincirim vardı. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa battım. 1 zincir. Boşluğa batıyorum. İkili trabzan. 1 2 zincir. Hemen yanındaki boşluğa battım. 1 2 zincir de çekebilirsiniz. Kasma yaparsa bu şekilde tek tek batarak birleştirmiş oluyorum. Hem de örmüş oluyorum. 2 zincir çektim. Şöyle tek tek batarak devam ediyorum. Bu sıram aynı şekilde, sadece hem örüp hem de şöyle aralarından geçirerek birleştirmiş oluyorum. Köşeye geldim. İkili trabzan, 2 zincir. Bakın bu köşedeyim. Köşenin içinden battım. 2 zincir çektim ve aynı köşenin içine batarak birleştirmemi tamamladım. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Ben tamamını örüp dönüyorum. Bakın şu şekilde birleştirdim. Şöyle şunları ayırmıyorum ki nasıl birleştirdiğimi görmenizi istiyorum. Evet. Şimdi hemen buradakini alıyorum. Şöyle şurayı birleştireceğim için hemen şuradan başlıyorum örmeye. Hemen bunu da 2-3 duvarını örüp dönüyorum arkadaşlar. Evet, bakın şöyle 2 duvarını ördüm. Şöyle koyduğumda bakıyorum hemen. Evet, şuraya kadar öreceğiz. 2 duvar değil 4 duvar örülecekmiş. Ben de şöyle baka baka örüyorum. Evet. Sadece resmini gördüm bunu. Çok beğendim. Yine Pinterest'ten inciler. Gerçi biz beşgen motifle bir bebek yeleği yapmıştık. Çok da güzel olmuştu ama o sadece üst taraftaydı. Motifleri altı normal örgüydü. Evet. Şimdi şu şekilde geldim. Pardon. Şöyle. Evet. Şimdi bunu şu şekilde çeviriyorum. Hemen bakın. Şöyle 2 motif arasına batıracağım. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle 2 motif arasına, yani ne şuraya ne şuraya, şu birleşme noktasına batıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Şu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Aynı yere batıp köşeyi yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tam ortada olmuş oluyor. Burada 2 zincir. Hemen önümdeki boşluğa battım. Kapattım. 1 2 zincir çektim. 1 zincir çekelim. Diğerlerinde 1 çektik.
Hemen köşeye batıyorum. İkili trabzan. 2 zincir. Karşıdaki boşluğa az önce gösterdiğim gibi devam ediyoruz. Şu şekilde birleştirmeye. Ben bunu bitirip hemen dönüyorum. Diğer motifi de bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şuraları birleştirmiş olduk. Şimdi şuraya getiriyorum. Şunu burayı birleştireceğim. Daha sonra şunu ve şu şekilde şunu birleştireceğim. Burayı birleştirmiyorum arkadaşlar. Ben diğer üçünü de birleştirip hemen dönüyorum. Evet, ben birleştirmemi bitirdim. Şu şekilde bakın. Şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Bu şekilde birleştirmemi yaptım. Ve şuradan tutup şu şekilde katlıyorum. Gördüğünüz gibi robamız hazır. Şimdi kare motifleri birleştirmeye geldik. Hemen bakın şu köşeye şöyle hemen kare motifimin bir duvarını ördüm. Hemen şu şekilde şurayı birleştireceğim. Şimdi bakın köşedeyim. 2 zincir çekiyorum. Ve yine aynı şekilde birleştirmeye başlıyorum. Sadece hangi motifi nereye yerleştireceğimizi göstermek istiyorum. Zaten eminim ki birleştirme anlaşıldı. Bu şekilde ben birleştirmeme devam edeceğim. Şöyle köşeye gelene kadar. Köşeyi tekrar çünkü göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde bakın. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Evet, bakın tam köşedeyim. Şöyle birleştirdim ve tam köşeye geldim. Şurada da köşedeyim. 2 zincirimi çektim. Bakın 2 motifin birleştiği yerden şöyle tam ortadan tığımı batırıyorum ve ilmeği içinden geçirerek burayı birleştirdim. 2 zincir ve köşeyi tamamlıyorum. Şimdi burada hemen burayı da birleştireceğim. 2 zincir ve bu şekilde birleştirmeme devam ediyorum. Evet. Ben sıra sonuna kadar birleştiriyorum bu motifi komple bitirip hemen dönüyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde burayı birleştirdim. Şöyle bakın. Şöyle düzeldi. Şimdi diğerini de aynı şekilde şurayı nasıl birleştirdiysem burayı da aynı şekilde şu şekilde bakın. Şöyle birleştirip dönüyorum. Evet, ben diğerini de birleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirmiş oldum. Hemen şöyle sırt tarafını çeviriyorum. Bakın şuraları da aynı şekilde şöyle birleştireceğim. Az önce gösterdiğim gibi yine burayı bu şekilde birleştirelim. Evet arkadaşlar, şuraları da birleştirdim. Şimdi artık düzeldi. Motiflerimizi tek tek şu şekilde birleştirebiliriz. Şöyle hemen motiflerimi alıyorum. Bakın şöyle tek tek her birine bir tane şöyle dolana dolana birleştirebiliriz. Şöyle önünü çevirmek istiyorum. Önünü de düzeldi. Şimdi bunlar eklendikçe daha da düzelecek. Bir de buharı görünce muhteşem bir şey çıkacak ortaya. Evet. Bakın burası da düzeldi. Buraya da 2'şer tane şöyle 2 buraya 2 buraya şeklinde ekleyeceğim. Bir de koltuk altı şurayı açmayı göstereceğim size arkadaşlar. Kol evi diyecektim, bir türlü söyleyemedim. Evet, şurayı da açmayı göstereceğim. Onu gösterebilmem için şöyle bir önü veya arkayı birleştirmem lazım. Ben önü veya arkayı birleştirip şöyle arkayı birleştireyim en iyisi. Daha rahat gösterebilmem amaçlı. Ben hemen arkayı şöyle 4 tane ekleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sadece arkayı değil şöyle 2 taneyi de birleştirdim. Videoyu çok
uzatmamak amaçlı. Buraları zaten kolay. Şöyle bakın. Arkayı birleştirdim. Her bir motifin altına bir motif ekledim. Hemen önünü çeviriyorum. Şöyle. Bakın yine bu motifin altına bir, bu motifin altına bir ve burada artık kolumuzu keseceğiz. Şöyle, bu siyah nereden geldi buraya? Evet. Bakın. Şu şekilde ördüm. Şurada artık birleştirmemi yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Bakın köşeye battığımda şu şekilde, eğer burada kesim yapacaksanız, bakın eğer kol kısmı size bu kadar yetecekse hemen şuraya batıyoruz. İkisini birlikte 2 zincir çekiyorum ve birleştirdim. Bu şekilde de burayı da birleştirmiş oluyoruz. Bakın. Ama kol kısmı size küçük geldi. Daha da açmak istediniz. O zaman burayı normal birleştiriyorsunuz. Şurada birleştirmeye başlıyorsunuz. Yani istediğiniz yerde birleştirmeye geçebilirsiniz. İlla şu bölümde geçmenize gerek yok. Şu 2 zincir çekip şu şekilde devam ediyorum. Birleştirmesi de çok kolay. Ben de şimdi koluma üzerime giyip bakacağım. Eğer kol tam bu şekilde yeterliyse tamam. Ama eğer kolu dar gelirse hemen bir alta geçeceğim birleştirmede. Onu da buradan söylemiş olayım. 2 zincir çektim. Şurayı tamamen birleştireyim, bir göstereyim. Evet. Daha sonra artık burayı birleştirdiğimiz için döne döne birleştireceğiz arkadaşlar. Bundan sonrası da artık daha basit. Evet, şöyle köşemi de tamamlayıp daha sonra buna devam edeceğim. Şöyle bir göstermek istiyorum. İşte iplerini de temizlemedik. Ben şimdi bütün motifleri taktıktan sonra iplerimi bir saklayacağım. Çünkü böyle gördükçe hakikaten ben de hiç sevmiyorum. Bakın, gördüğünüz gibi kolumuzu da açtık. Birazdan ben giyip bakacağım. Olmazsa bir alta geçeceğim. Bu şekilde şimdi artık birleştirdiğimiz için her bir motifin altına birer motif ekleyerek devam edeceğiz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bunları ekleyebilirsiniz. Ben de diğer motifleri aynen size gösterdiğim gibi buranın kolunu da birleştirdikten sonra motifleri komple birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi birleştirdim. Gerçekten yumuşacık, çok güzel oldu. Şöyle hemen arkasını da göstermek istiyorum. Sırt bölümü de bu şekilde oldu. Tabii ki buharımı tuttum. İlk ördüğünüzde ve motifleri birleştirdiğinizde böyle düzgün olmayacak. Eciş bücüş olacak. Ama sizler şöyle elinizi buharı tutup elinizle şu şekilde aça bu şekle getireceksiniz. Ben hemen deneme amaçlı şöyle kolunda bir çalışma yaptım. Çok güzel oldu. Hemen bunu size göstereceğim birazdan. Bunu kolları ve direkt şöyle etek bölümüne, kenarlarına, yakasına, her tarafına aynı şekilde işleyeceğim. Zaten Pinterest'te gördüğümde de aynı modeldi. Şimdi hemen isterseniz onu bir göstereyim. Evet, kameramı yakınlaştırıyorum. Çok kolay bir model. Biraz daha yakınlaştırayım. İpime bir düğüm attım. Şöyle hemen şuradan başlıyorum. Her bir boşluğa aynı işlemi yapacağım. Şöyle sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle aradaki ipleri de öreceğim. İkili trabzan yapıyorum, 2 tane. Daha sonra aynı yere
sık iğne yapıyorum. Hemen diğer boşluğa geçiyorum sık iğne ile. Sık iğne yaptım. 2 tane ikili trabzan. Ve yine aynı boşluğa bir tane sık iğne. Diğer boşluğa geçtim sık iğne ile 2 tane ikili trabzan. Ve yine aynı boşluğa sık iğne. Bu kadar kolay. Her gördüğünüz boşluğa tek tek aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğu da doldurdum. Bakın ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. Şöyle çift batalım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle biraz sıkıştırdım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve şöyle hemen göstermek istiyorum. Gayet şık oldu. Tabi buraya da biraz buhar tutup düzelteceğim. Ve arkadaşlar çok videoyu uzatmaya gerek yok. Burası da aynı. Şöyle köşeden başlıyorum. Şöyle yaka bölümü diğer tarafa geçiyorum. Ve başladığım noktaya geliyorum. Ve burayı da bitirmiş oluyorum. Öne isterseniz bağcık yapabilirsiniz. İsterseniz düğme dikebilirsiniz. İliğe gerek yok. Zaten iliklerimiz mevcut gördüğünüz gibi. Süslemesi de tamamen size kalmış. Ben şöyle etrafını dönüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim. Az önce dediğim gibi bir sıra koluna yaptığımız işlemeden yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Hakikaten çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ben çok beğendim. Rengi de çok güzel oldu. Modeli de çok güzel oldu. Şöyle tabii sırtı da çok hoşuma gittiği için sürekli çevirip sırtını gösteriyorum. Güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım severek ve keyifle örersiniz. Şöyle bir zincir ördüm ve uçlarına ahşap boncuk taktım. Şöyle önünü kapatabilirsiniz. Hiç de böyle kurdele yapmayı bilmem ama neyse böyle oldu. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Ben gerçekten çok keyif aldığım videolardan biri oldu. Model de çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı bu videoyu sakın unutmayın diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.